Rusya'da ateist bir fizik profesörü daha yeni Müslüman oldu. Bu kadar bariz şeyleri daha önce nasıl fark etmedim? Mektup gerçekten çok acayip şeyler içeriyor. Ya tüm hayatım boyunca yanılmışsam bunu kabul etmek kolay olmadı. Daha önce dini delilsiz inanç olarak görüyordum. Dinsizliğin bütün temellerini darmadağın eden bir risale. Risale-i Nur sadece bir kitap değil. Ateizmimden şüphe etmeye başladım. Daha önce ölümden sonra sadece yok olacağımı düşünüyordum. Ama Nursi tartışmasız bir argüman getiriyor. Eğer insan en mükemmel yaratılmışsa neden hayatı bir böceğinki gibi anlamsız ve kısa olmalı? Neden her şeyde düzen görmeme rağmen tesadüflere inanıyordum diyor fizik profesörü. Bu kitapları okuduktan sonra huzuru buldum. Değerli dostlar, Rusya'da ateist bir fizik profesörü daha yeni Müslüman oldu. Ve bununla ilgili ilginç bir mektup kaleme aldı. Ben bu mektuptan çok etkilendim ve bu mektubu sizlerle paylaşmak istedim. Mektup gerçekten çok acayip şeyler içeriyor. Ben mektubu olduğu gibi okumaya çalışacağım. Fakat ara ara ne demek istediğini de izah etmeye çalışacağım. Ve bu mektup bize gösterdi ki velev ki ateist bir fizik profesörü dahi olsanız eğer yaratıcıyı bulmak istiyorsanız rahatlıkla bulabilirsiniz. Çok uzatmadan mektubu okumak istiyorum. Şöyle başlıyor mektup. Gönderdiğin Nur Risaleleri ilginç kitaplar. İçinde çok güzel metaforlar ve fikirler var. Hemen şunu izah edeyim. Bu ateist olan fizik profesörü Bediüzzaman Hazretleri'nin Tabiat Risalesini okuduktan sonra Müslüman oluyor ve o Tabiat Risalesini kendisine gönderen arkadaşımıza bu mektubu yazıyor. Dolayısıyla Nur Risalelerden kastettiği aslında Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nurları. Gönderdiği Nur Risaleleri ilginç kitaplar, içinde çok güzel metaforlar ve fikirler var. Bu dünyanın kaotik bir madde yığını değil, anlamlı, uyumlu bir saray olduğunu anladım. Yüce Hikmet tarafından yaratılmış. Şimdi anladığım kadarıyla bilim sadece yasaları tanımlıyor. Ne güzel bir izah değil mi? Bilim sadece yasaları tanımlıyor. Ama bu yasalar yasa koyucu olmadan var olamaz. Var olan her şeyin bir sebebi vardır. Evet, kanunları kabul ediyor. Bilimin yasaları tanımladığından bahsediyor. Fakat yasa koyucunun varlığının zaruretini görmediğini ifade etmiş oluyor. Ve sonsuz bir sebep zinciri imkansızdır. Dolayısıyla bir ilk sebep olmalı. Kendisi bir sebebe ihtiyaç duymayan yaratıcı. Bakın ne güzel anlamış. Bir kitabı okuduktan sonra kendisinin bir sebebe ihtiyaç duymayan bir yaratıcı olması gerektiğinden bahsediyor. Evet, yaratıcı varsa bu yaratıcının varlığı için bir sebebe ihtiyaç yok. Çünkü zaten yaratıcı. İnsan da kainatın tüm nitelikleri yansıtılmıştır. Onun aklı, konuşması, duyguları, bunların hiçbirisi tesadüfi olaylar değil, ilahi yaratılışın tezahürleridir diyor. Dünyadaki her şey ilim ve intizamla düzenlenmiştir. Elbette bu henüz benim sati anlayışım. Daha yeni okuduğu için ben böyle anladım diyor. Ama kitabı sadece bir gün okuyarak bile bu fikirlerin sadece felsefi düşünceler değil, gücü olan mantıki argümanlar olduğunu gördüm. Tabiat Risalesini bir gün okuyor ve bir günden sonra bunların felsefi düşünceler olmadığını, aslında akli ve mantıki argümanlar olduğunu anladım diyor. Daha önce dini delilsiz inanç olarak görüyordum. Din de delil olmaz. Din inanç meselesidir diyor. Ben öyle görüyordum. Ama İslam'ın hakikatinin derinlemesine temellendirilmiş olduğu ortaya çıktı. Okudum, anladım ki İslami bütün hakikatler aslında derinlemesine temellendirilmiş, mantıki bir şekilde izah edilmiş, sadece inançla ilgili şeyler değil. Yani temellendirilmemiş inançlar olmadığını anladım diyor. Bu dünyadaki her şey yaratıcıya işaret eden bir işarettir. Bakın bir günlük okumadan sonra diyor ki bu dünyadaki her şey yaratıcıya işaret eden bir işarettir ve bunu inkar etmek aklın kendisini inkar etmek anlamına gelir. Kainattaki her şey yaratıcıya işaret ediyor ve bunu inkar edemem. Eğer bunu inkar edersek aklımızı inkar etmemiz gerekiyor diyor. Teşekkürler diyor. Evet, bütün günümü okuyarak geçirdim. Biliyor musun? Bana öyle geliyor ki Tabiat Risalesini yeni almış. Tabiat Risalesi çünkü dinsizliğin bütün temellerini darmadağın eden bir risale. Bütün günümü okuyarak geçirdim ve anladım ki diyor Risale-i Nur sadece bir kitap değil. Gözlerimi İslam'ın hakikatine açan bir anahtar gibi.
Ben ateistim. Bir gün bu Tabiat Risalesini okudum ve ateizmimden şüphe etmeye başladım ve yaratıcının, Tanrı'nın var olduğunu artık kesinlikle biliyorum diyor. İşte yazar Bediüzzaman Said Nursi dünyadaki her şeyin yaratıcıya nasıl şahitlik ettiğini dahiyane bir şekilde açıklıyor. Bu arada orada senin daha önce bana verdiğin eczane örneğine rastladım. İlaçların tesadüfen doğru oranda bir araya geldiğini söyleyemeyiz. Aynı şekilde hayat da tesadüfen oluşamazdı. Bediüzzaman Hazretleri'nin Tabiat Risalesi'nde bir eczane misali var. Eczane örneğinde ilaçların tesadüfen bir rüzgar sonucu olmasının imkansızlığını anlatıyor Tabiat Risalesi. İşte diyor ki bu Tabiat Risalesi bana gösterdi ki ilaçlar tesadüfen olamıyorsa hayat da tesadüfen oluşamaz. Ben bunu Tabiat Risalesini okuyunca anladım diyor fizik profesörü. Daha önce ölümden sonra sadece yok olacağımı düşünüyordum. Ama Nursi tartışmasız bir argüman getiriyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin risalelerini okuyarak anladığı tartışmasız bir argüman olarak neyi anlamış? Eğer dünyada adalet varsa ama bu hayatta tam olarak gerçekleşmiyorsa bu adalet dünyada tam gerçekleşmiyor. Çünkü zalimler zulmüyle, mazlumlar mazlumiyetleriyle, haksızlığa uğramalarıyla beraber bu dünyadan göçüp gidiyorlar ve diyor ki eğer bu adalet bu dünyada tam gerçekleşmiyorsa o zaman onun galip geleceği başka bir boyut olmalı. Bakın elhamdülillah ne güzel mana anlamış yani. Bakın Bediüzzaman Hazretleri'nin açtığı o pencereyle etrafına baktığında öldükten sonraki hayatı dahi kabul etmiş. Bir günlük Tabiat Risalesi'nin okumasının neticesinde elde etmiş olduğu fikir ve devam ediyor. Eğer insan en mükemmel yaratılmışsa neden hayatı bir böceğinki gibi anlamsız ve kısa olmalı? Yani ayetlerin doğru anlaşılırsa ne kadar derin ve katmanlı olduğuna şaşırdım. Ve bir noktada gerçekten huzursuz oldum. Bakın bir ateist fizik profesörü hakikati bulduktan sonra ben gerçekten huzursuz oldum diyor. Sanki tüm hayatım boyunca gözlerim bağlı yürümüşüm ve sonra aniden o önümde başka bir gerçeklik açıldı Tabiat Risalesini okuyunca ve sonra düşünmeye başladım. Bu kadar bariz şeyleri daha önce nasıl fark etmedim? Bakın hayıflanıyor. Evet hayıflanmalıyız. Ya ateist olan bir kardeşimiz dahi bunu okuyorsa lütfen ideolojini bir tarafa at. Bakın bir fizik profesörü diyor ki hayıflandım, çok üzüldüm. Şimdiye kadar gözlerimin bağlı olduğunu fark ettim. Ve devam ediyor bak diyor ki bu kadar bariz şeyleri daha önce nasıl fark etmedim? Neden her şeyde düzen görmeme rağmen tesadüflere inanıyordum diyor fizik profesörü. Ya tüm hayatım boyunca yanılmışsam bunu kabul etmek kolay olmadı. Ama içimde bu doğru olduğunu anladım ve ebedi yaşam ve Allah'ın rahmeti hakkındaki bölümlere geldiğimde gerçekten rahatlama hissettim. Sanki hayatım boyunca kalbime bir şey baskı yapıyordu ve şimdi anlam, umut, adalet olduğunu anladım. Bakın o baskıdan bir anda kurtuluyor. Niye? Yok olacağını düşünüyor. Her şeyin tesadüfen var olduğunu düşünüyor. Diyor ki bakın sanki hayatım boyunca kalbime bir şey baskı yapıyordu ama bu kitapları okuduktan sonra huzuru buldum. Teşekkürler diyor. Benim adım ... İsmini söylemiyorum. Aslında kime de mektup yazdığını burada ifade ediyor ama söylemiyorum çünkü Rusya'da görev yapan bu profesörümüze bu manada zarar vermek istemiyoruz. Ama inşallah Türkiye'ye geldiğinde onunla beraber bir röportaj yapacağız. İznini alacağız. Ama şu anda görev yaptığından dolayı bu mektup sahibinin ismini burada okumayacağım. Benim adım ... Tanıştığımıza memnun oldum. Evet şimdi tatlılık hakkında söylediğim gibi bunu iç huzur yani aslında huzurdan bahsediyor. Burada tercümede bir hata olabilir. Evet diyor ki şimdi tatlılık hakkında söylediğin gibi bunu iç huzuru ve güven duygusu olarak hissediyorum. Sanki tüm hayatım boyunca ne aradığımı bilmeden bir şey aradım ve sonra aniden buldum. İşte videonun başında şunu söyledim. Siz yeter ki arayın. Kalbinizde ben yaratıcıyı buluyorum duygu ve düşüncesi varsa eninde sonunda mutlaka ama mutlaka bulursunuz. Bakın Nur Risalelerinde Bediüzzaman Hazretleri Sadı Taftazani'nin şöyle bir şey söylediğinden bahseder. Diyor ki hidayet kulun cüz'i ihtiyarisini yani kendi o cüz'i iradesini sarfından sonra kalbine ilka edilen bir nurdur diyor. Yani öncelik biz cüz'i irademizi sarf edelim. Bir arayışın içerisine girelim. Ya bir yaratıcı ya varsa deyip bütün ideolojilerimizden sıyrılıp o yaratıcıyı arama kastıyla bakın arama kastıyla yola çıktığımızda mutlaka ama mutlaka yaratıcıyı buluruz. İşte güzel bir örneği Rus ateist fizik profesörü bu konuda önümüzde güzel bir numune. Mektup devam ediyor. Hani bilirsin ya
uzun süre karanlıkta yürürken nereye gideceğini anlamadan sonra aniden parlak bir ışık görürsün ve sadece ışık değil, önünde düz bir yol olduğunu görürsün. İşte bu tatlılık tarif edilmez. Yani karanlıkta yürüyordum. Işığı görmüyordum diyor değerli dostlar. Ben fizik profesörüydüm ama ateistim. Karanlıkta yürüyordum. Ama risaleleri okumamla beraber önümde ışık buldum. O sadece bir ışık değil. Aynı zamanda dümdüz bir yol olduğunu fark ettim. Daha önce yürüdüğümün yol olduğunun dahi farkında değilim diyor bu fizik profesörümüz. Ve devamında şöyle diyor. Risale-i Nur açıp bana gönderdiğin andan itibaren sanki beni içine çekti. Sadece biraz okurum diye düşündüm ama zaman geçti ve kendimi alamadım. Her kelime, her düşünce içimde derinlerde bir şey açan bir anahtar. Okuyordum ve kafamda sanki peş peşe aydınlanmalar oluyordu. Evet, yıllardır alemimi kurcalayan o kadar sorular vardı ki ama Tabiat Risalesini okuyunca bunlar kendiliğinden çözüldü. Bugün bütün işlerimi bıraktım. O kadar çok içine çekti ve Türkiye'ye gelince ilk fırsatta gelmeye çalışacağım. Yüz yüze görüşmek çok isterim diyor. Ve İslam'ı kabul etmek hakkında söylediğin kalbimin derinliklerinde zaten benim için gerçek. Bunu onunla konuşan, online yazışan abimiz diyor ki İslamiyet'i kabul etmek hakkındaki düşüncesini soruyor. O diyor ki kalbimin derinliklerinde zaten benim için gerçek. Ve mektup devam ediyor. Uzun bir mektup. Sonra kelime-i şehadet getirmesinden bahsediyor. Hatta şöyle diyor. İstersen arayıp İslam'a girmek için şehadet getirebiliriz. Şehadet o tanıklık mı? Yani Allah'a şahit olmak mı? Evet diyor onu mektubu yazan kardeşimiz. Olur diyor ve arayıp daha sonra İslamiyet'i kabul ediyor. Kelimeyi şehadet getiriyor. Şehadetin mübarek olsun değerli kardeşimiz. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Biz senin bu hidayetinden çok etkilendik. Rabbim bu manada arayış içerisinde olan bütün insanlara hidayet nasip etsin. Allah'a emanet olunuz.